Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bundan yaklaşık bir ay önce zam gelmeden alınacak en iyi telefonları incelemiştik. Maalesef şu anda zamlar gelmiş durumda ve açıkçası çok da duracak gibi gözükmüyor. Ancak bazı telefonların fiyatı doların artmasına rağmen çok da fazla yükselmedi ve bu videoda da zam sonrası favori telefonlarımdan bahsedeceğim. Ben destek vermek bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca listedeki tüm telefonların en düşük fiyatlı ve güvenilir bir şekilde alabileceğiniz linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. İlk olarak en uygun fiyatlı telefonumuza başlayalım. Açıkçası benim 2 yıldır değişmez favorim olan uygun fiyatta, yani 5000-6000 TL bandında bir bütçeniz varsa tartışmasız şekilde alabileceğiniz en mantıklı telefon kesinlikle Redmi Note 10S. 6.43 inç Full HD Plus ekranı AMOLED bir panelle beraber geliyor. Ekran kalitesi olarak çok iyi bir ekranla karşı karşıyayken Yonga seti kısmında da Helio G95 gibi çok iddialı bir işlemciyle karşı karşıyayız. Şu anda 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla Note 10S'i 6500 TL'ye rahat bir şekilde bulabilmemiz mümkün. Bu fiyatlarıyla baktığımda Galaxy M23'ten de M14'ten de çok daha iyi bir telefon olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 5000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Kanalda da Note 10S'in detaylı bir incelemesi var. Onu da kartlardan izleyebilirsiniz. Listenin ikinci sırasında benim Note 10S'ten de, hatta artık Note 10 Pro'dan da çok daha fazla önerdiğim ve kesinlikle bu seneki favori telefonum olan Galaxy A34 şu anda 9000 bandında çok rahat bir şekilde bulunabiliyor. Doların 19'dan 21'e çıktığı bu günlerde zamlanmayan nadir telefonlardan diyebilirim. A34'de arkadan baktığımız zaman A54 ile oldukça benzer bir tasarımla karşı karşıyayız. Ekran kısmında da 6.6 inçlik Full HD Plus 120 Hz oldukça büyük ve kaliteli bir ekranla birlikteyiz. A54'te olduğu gibi maalesef yine HDR desteği bu ekranda yok. Dimensity'de 1080 Yonga setini görüyoruz. Ana kamera OIS'li 48 megapiksel çözünürlüğündeyken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro çekim kameramızda bulunuyor. Videolarda da 4K 30 ve 1080p 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte gayet güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel yine 4K destekli bir ön kameramız var. Galaxy A33 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle gelirken stereo hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucumuz da gayet hızlı, güzel bir şekilde çalışıyor. Listenin 3. sırasında bence 10.000 ile 15.000 arasında alınabilecek en mantıklı telefonu, yani Realme GT2'yi görüyoruz. Realme GT2 şu anda 11.000 bandındaki fiyatıyla 10.000 ile 15.000 arasındaki diğer rakiplerinden çok daha iyi bir konumda diyebilirim. Kutudan güzel, oldukça kaliteli bir silikon kılıf ve 65 Watt hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Ekrana baktığımızda 6.62 inç AMOLED Full HD Plus ve 120 Hz tazeleme HDR10 Plus destekli 5 milyona bir kontrast oranıyla bu fiyat bandındaki S20 FE A54, hatta fiyatının üstünde olan pek çok telefondan da çok daha iyi bir görsel deneyime sahip. Telefonu elinize aldığınızda ekranın farklı olduğunu kesinlikle hissediyoruz. Donanım kısmında Realme GT2'de Snapdragon 888'e yer verilmiş. Nispeten eski bir Yonga seti olsa da performans olarak hala sınırları zorlayabiliyor. 8 GB RAM, UFS 3.1 depolama biçimiyle fiyatının en hızlı, en tepkisel cihazıyla karşı karşıyayız. Yüksek grafiklerde cihazı zorlasak bile bana mısın demiyor. 50 megapiksellik Sony IMX766 sensörünü burada görebilirken OIS desteğiyle de birlikte geliyor. Yardımcı kameralar 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. Videolarda da oldukça stabil 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz.
Ön tarafta 16 megapiksel Full HD 30 FPS bir kameramız var. 5000 mAh batarya, 65 Watt hızlı şarja gelirken Dolby Atmos stereo hoparlörleri de sahip. Listenin 4. sırasında zamlanan bir diğer telefonumuz da maalesef Poco F5. Poco F5 alıştığımız sade, şık, silikon, güzel bir kılıf ve 67 Watt'lık hızlı şarj adaptörünün kutudan çıktığını söyleyeyim. Tasarım yönünde F5 Pro'dan çok daha şık ve bir o kadar premium hissettiren bir telefonla karşı karşıyayız. 6.67 inç Full HD Plus AMOLED bir paneli görebiliyoruz. Burada en önemli özellik pil tasarrufu açısından da 1 Hz ile 120 Hz arasında adaptif bir şekilde ekran yenileme hızı değişiyor. Burada muazzam bir işlemciyle karşı karşıyayız. Snapdragon 7 Plus Gen 2, arka tarafta Poco F5 Pro ile aynı kameraları görebiliyoruz. 64 megapiksel OIS destekli ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Listedeki bir sonraki cihazımız maalesef halen iPhone 11. Eğer bir iOS cihaz istiyorsanız şu anda uygun fiyatlı olarak alabileceğiniz tek seçenek. Evet, güncelleme desteği az, rakiplerinden ekran konusunda baya geride. Ama performans ve kamera olarak hala bu fiyat bandında oldukça iddialı diyebilirim. A13 Bionic bize hiçbir şekilde oyunlarda olsun, günlük kullanımda olsun hiçbir problem yaşatmıyor. Gayet akıcı, hızlı bir şekilde iPhone 11'i kullanabiliyoruz. Burada iPhone 14 ile de hız açısından çok bir farkının olduğunu kesinlikle söyleyemeyeceğim. iPhone 11 şu anda da alınabilecek, en az 4-5 sene daha idare edebilecek bir cihaz. Fakat ben olsam bu fiyat bandında artık bir iPhone 11 almazdım. Galaxy S22 bence şu anda iPhone 11'den daha mantıklı ama batarya performansıyla S22'nin de önemli bir dezavantajı var. Burada en fazla 5-6 saatlik ekran sürelerini görebiliyoruz. Galaxy S22 kamera olarak da performans olarak da iPhone 11'e çok yakın. Hatta kameralarıyla iPhone 11'den üstün olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat ısınma ve batarya konusunda da eksileri olan bir cihaz. Eğer siz de iPhone 11 ile S22 arasında kaldıysanız bu iki cihazı çok detaylı bir şekilde kıyaslamıştım. Onu da kartlara koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. Şimdi son olarak genel bir değerlendirme yapacak olursam, açıkçası eğer ki bütçem maksimum 6000 bandındaysa Redmi Note S bu noktada en iyi tercihken, eğer ki bütçeyi biraz daha arttırabiliyorsam daha uzun ömürlü ve her yönüyle daha dengeli bir telefon olan Galaxy A34 bence alınabilecek en iyi seçenekler arasında. 10.000 ile 15.000 arasında da bence alınabilecek tek telefon var. O da Realme GT2. Snapdragon 888 Yonga seti, 50 megapiksel OIS'li kamerası ve 67 Watt gibi oldukça güçlü hızlı şarj desteğiyle beraber gerçekten her yönüyle muazzam bir cihaz diyebilirim. Oyun performansı olarak da çok iyi seviyelerdeyken kamera performansı da bu fiyat bandı için fazlasıyla yeterli. 11.000 bandına GT2 almak kesinlikle mantıklı. Bunun dışında 15.000 TL'ye de Poco F5 şu anda piyasadaki en iddialı telefonlardan biri. İşlemci konusunda Galaxy S22'den de iyi bir seviyedeyken kamera olarak S22 ve iPhone 11'den geride kalıyor. Ama kesinlikle kötü bir kameraya sahip değil. iPhone 11 için söylediğim gibi Poco F5 alıp da en az 4-5 sene hiçbir sorun olmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Açıkçası çoğumuz için de şu şartlarda iPhone 11 ve S22'nin üzerine çok da çıkmaya gerek yok. Tabii ki bu noktada Galaxy S23, iPhone 13, 14 Pro gibi cihazlarda kesinlikle alınabilir. Fakat tamamen bütçe meselesi. Ülkemizde şu an için bir telefona verilecek para ortalama maksimum 20.000 civarı
ve bu fiyat bandının altındaki en iyi telefonları beraber kısa incelemeye çalıştık. Bu aralar bir telefon alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Çünkü bu zamların üstünden çok geçmeden dolar durmadan yükselmeye devam ediyor. Yeni zamların da yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. Listedeki telefonları alabileceğiniz en ucuz güvenilir linkler de yorumlarda olacak. Oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu listede olması gerekiyordu dediğiniz bir telefon varsa yorumlarda mutlaka bekliyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.